Merhaba, ben Hakan. Namı değer Instagram'da Hakan Bey diyorlar genelde. Hanımların çok takip ettiği, artık eşlerin de bana katıldığı, Instagram'ıma katıldığı bir dünyam var. Ve YouTube'a neden başladın kısmını size bu kısacık videoda anlatmaya çalışacağım. Aslında bu evin tamamen başlangıç noktası şu an bulunduğumuz olan balkon kısmı. Bütün evi de beyaz yapan ve etkileyen en büyük faktörlerden birisi oldu. Ben buradan başlayayım, sonra yavaş yavaş içeri giderim diye düşünerek 3 yıl önce ilk temellerini şu arkamda görmüş olduğunuz rüzgarlıklarla attım. Ondan sonra gerisi geldi. Paletler buldum. Paletlerden koltuk yaptım. Altlarına tekerlekler ekledim. Onun üstüne güzel minder kestirdim. Burada dedim ki öyle bir oturacağım ki işte divan olsun burası dedim. Büyük bir masam olacak dedim ve arkadaşlarım gelecek. Burada keyifli yemekler yiyeceğiz dedim. Karşısına hasır bambu koltuklar koydum. Yeri zaten beyaza boyamıştım. Bu İstanbul'dan o kadar yüklü geldim ki ben. Bu bambu koltukları da getirdim. Yerde beyaza boyanmıştı. Üstüne bir koydum. Gece vakti bile o kadar güzel oldu ki işte dedim rüyalarımın temellerini atmaya başladım diye çok mutlu olmuştum. Öyle başladı yani bu hikaye. Bu balkonun kurgusu da genel olarak daha böyle chill out, rahat, kafa dinleyebileceğiniz, gelip burada kitap okuyabileceğiniz, akşam çok kalabalık sofralara kucak açabilecek bir balkon alanı yaratmaya çalıştım. Çok fazla botanik ve bitki bakımından bilgi sahibi değildim. Bir tek bir sterliçem vardı. Onun da bakımı çok kolay. Rüzgara, çamura, yağmura dayanıyor. Ondan sonra bir merak sardı. Her sabah kalkıp onlarla konuşmaya çalışıyorum bile. Konuşun diyorlar çünkü devamlı. Böyle kendime buraya güzel bir orman yaptım. Çok da mutluyum yeşilliklerin arasında. Balkonum geçen sene hemen hemen tamamlanmıştı. Bu bitkilerle de bir bütün oldu. Bu balkonun diğer kısmında bir boşluk vardı. Oraya da dedim ki güzel bir salıncak yapayım. En azından manzaranın tadını çıkartayım. Sabahları çok erken saatte kalkıyorum. Oraya oturuyorum, çayımı koyuyorum ve takipçilerimin sorularını cevaplıyorum. Bir hevesle balkon bitti. Bir sene sonra dedim ki bu balkonu böyle bitirdim. Bu evin de devamı ta giriş noktasına kadar toparlamam lazım diye devamlı kafamda kuruyorum. İşte kışın İstanbul'a gidiyorum. 6 ay içinde planlıyorum. Buraya geliyorum. Hepsini birer birer yerleştiriyorum. Ben her zaman takipçilerime de söylüyorum zaten. Bir anda evleniyorlar ve aynı anda koltuklar, sehpa alınmak zorunda da değil. Yani 2 ay sehpasız da oturabiliriz ama emin olduğun sehpayı al diyorum. Her zaman bunları söylüyorum ve bu ideoloji onları da artık içine yerleşmiş durumda. Bu evi de ben 3 senede bu şekilde yaptım. Çok heyecanlıyım. Evim bitti. Şimdi ne yapacağım derdindeyim. Aslında bu ne yapacağım derdinden sonra da YouTube fikrim ortaya çıktı. Bu salonda o kadar büyük değişiklikler oldu ki mesela bu şömine kısmında tamamen koyu mermerler vardı. Ben onları kırdırdım. Yerine beyaz tuğla döşettim. Aslında eski çıkma tuğlalardı. Sonra üstünü beyaza boyattım. Burada led kanalları vardı bütün tavanda. Onların hepsini kırdırdım ve böyle dedim dağ evi gibi olsun. Masif ahşaptan kalaslar yaptırdım. Sanki bu evin gerçek orijinal halinde varmış gibi yansıtmaya çalıştı. Burada inanılmaz güzel bir manzara var. Mesela şu bir tane tekli koltuğum var IMS. Burada gördüğünüz. O IMS koltuk İstanbul'daki evimde 7 yıl bekledi. Ben onu vermeye veya satmaya kıyamadım. Onu paketledim ve dedim ki bir gün bunun yeri gelecek. Zaten benim hayatımın bütün her evresinde bir gün bir şeyin, eğer bir şey vermek istemiyorsam bir gün bir şeyin yeri gelecek dediğim noktada işte tamam bu koltuk burası için yapılmış ve bu koltuk tasarım bir koltuk ve senelerce benimle beraber gider diye düşünüyorum. Korona döneminde bir tablo yaptım. Bu tablo da İlk ve son tablom dedim. Çünkü biz evlerde çok sıkıştık. Benim de böyle biraz stresimi atmam gerekiyordu. Dedim ki buraya aynalar vardı eskiden. Dedim kaldırayım bunları. Yerine de dedim bir tablo yapmak istiyorum. İlk ve son tablo diyorum ben buna. Bir de ben doğal malzemeleri çok seviyorum. Mesela buradaki görmüş olduğunuz kırlentler kendir denen bir iplikten yapılıyor. Ve şu topak topak olması bile, bu doğal kahvenin ve kremin içinde olması bile beni çok mutlu ediyor. Bütün burada kullanılmış her şey huzur veriyor bana.
Ben bütünlüğü çok seviyorum. Mesela bana diyorlar ki Hakan Bey ayrı ayrı odalarda farklı renkler kullanalım mı? Ya tabii ki de kullanın ama en azından o odanın tonundan bu odanın tonuna geçiş yaparken ton sür ton renkler olsun diyorum. Her zaman söylerim bunu. Ben de burada kahverengi, siyah, doğal ahşap, keten, kendir, aynı şekilde görmüş olduğunuz kilimde şimdi genelde yurt dışına çıktığım zaman böyle parçalar topluyorum. Türkiye'de de dolaştığım zaman birçok parça topluyorum. Alaçatı Antika Pazarı'ndan da böyle bir şey almıştım. Bu tenis raketi ve ahşap 50-60 yıllık falan. Onun geliyorum burada bir kesin kafamda düşündüğüm bir yeri var. Geliyor buraya tak diye oturuyor mesela. Tabii bu kadar çok değişiklik yaptıktan sonra az bir dokunuşla mutfağımı genel dekorasyona uydurdum. Nasıl yaptım onu da? İşte mutfak kapaklarını değiştirdim. Panjur kapak yaptım onları. Ondan sonra üstte büyük büyük dolaplar vardı. Biraz sıkışık gözüküyordu ama benim burayı ferahlatmam bir de böyle bir bar havası olsun istedim. Kafe barlara gittiğimde çok hoşuma gidiyordu. Oradan bitkiler sarkıyor. Oradan işte şişe gözüküyor. Yukarıda tabaklar gözüküyor. Bu tabakları bile özel olarak tek tek seçtim. Burayı dedim bir vitrin haline getireceğim. Arkadaşlarım şuraya geldiği zaman burada kahve yapıyorum onlara. Beraber güzel zaman geçiriyoruz diye hayal ettim. Instagram'da mutfağımı koyduğum zaman, salonumu koyduğum zaman, herhangi bir köşesini koyduğum zaman Hakan Bey ne kadar şık olmuş diyorlar. Bu benim için çok önemli. Mesela bu mutfağımın en çok sevdiğim köşesi. Burada çok özenle seçtim her şeyi. Anlatmıştım salondaki tablonun birazcık yansıması da var burada. Bu ona denk geliyor, oradan kilime denk geliyor. Hepsi birbirini tutuyor. O yüzden bir bütün halinde baktığınızda ya ne kadar güzel düşünülmüş ve ne kadar ince ayrıntılarla işlenmiş diyorsunuz. Servis kaşıklarımı göstereyim. Hepsi ahşap. Şuradaki detay bile çok hoşuma gidiyor benim. Ya böyle biz neyi eksik yapıyoruz? Biz bu tür şeylerden keyif almayı bilmiyoruz bence. Ben bunu birazcık olsun Instagram'da göstermeye çalışıyorum. Bu 5-6 senedir süren bir macera. Ya diyorum ki her aldığınız ürünü iyi düşünün ve onu keyifle kullanın. Yani öyle bir düşünün ki atmaya kıyamayın. Mesela buradaki bütün ürünleri tek tek hep böyle birbiriyle bağlantılı tarzlarda ama farklı yerlerden aldım. Bunu buraya koyduğum zaman hiç yadırganmayacak bir tarzı var. Çünkü aynı o koltuğun hikayesi gibi 7 yıldır onu bir kenarda tutuyordum. Bu da aynı şekilde 4 yıldır benimle. Ondan sonra bu eklendi. Yani bazı parçalardan isteseniz de kurtulamazsınız. Çünkü onların bir hikayeleri var ve bitmek bilmeyen zamansız bir tasarımları var. Mutfağımın en sevdiğim parçalarından bir tanesi bu iki tabure. Bir mobilya fuarına gitmiştim. Koskoca mobilya fuarından sadece bu iki tane tabureyi alıp çıktım. Hadi gelin devam edelim serüvene bir bakalım. Dedim ki burası bembeyaz ve büyük bir banyo görünmeli. Aslında baktığınızda 5 metrekare falan. Duvarları böyle dümdüz beyaz bıraktım. Kalekim ve üstüne dış cephe boyası kullandım. Bu beyazlığın içinde işte duş alabilmek, bu banyoyu kullanabilmek beni inanılmaz özgürleştiriyor. Duvarlarla birlikte bir Santorini, Yunan adasına gidiyormuşum gibi hissediyorum. Burada biz lavabonun renk seçimlerinden aydınlatmaya kadar hep böyle yine aynı şekilde salonda, balkonda ve mutfakta nasıl değerlendirdiysek dekorasyon unsurlarını aynı şekilde aynı tonlara gittik. Bu kapının detayı bile eski Rum evlerinde böyle minik kilitler vardır. Belki hatırlarsınız onları. Onlardan taktırdım. Raflı sisteme geçtim. Hiç dolap yok, bir şey yok. Stok alanı nerede? Stok alanı sepetlerin içinde. Bir üstteki rafta havlularım. Onları kullanıyorum. Her şeyin açıkta, net ve ferah olmasını seviyorum. O yüzden böyle bir banyo ortaya çıkardık. Banyonun içinde bitki olur mu dediler. Olur dedim. Ufak bir tane aloe vera var. Onunla beraber mutluyuz. Ben duş alırken o alıyor. O yüzden çok keyifli bir banyo olduğunu, yani kendime göre çok keyifli bir banyo olduğunu düşünüyorum.
Tasarım tamamen göreceli bir şey ve kimisi beğenir, kimisi beğenmez ama ben bu banyomla gerçekten çok mutluyum. Şöyle en son 3-4 bölgeyi bitirdikten sonra artık kaçı oldu? Balkon oldu, salon oldu, mutfak oldu. Ondan sonra yatak odasına geldim. Güzel aydınlatmayı buldum ve siyah hayatıma girdi. Şimdi aydınlatmayı değiştirdim. Bu sırada bir teklif geliyor. Bambu siyah yatak başlığı gönderelim mi size diye. Ama görünce de aşık oldum. Tamam dedim, ben bunu kesinlikle istiyorum. Buradaki bütün tasarımı değiştirdim ve dış cephe aydınlatmaları aldım. Normalde bu baş ucu aydınlatmaların dış cephe aydınlatmaları. Ondan sonra bir tane siyah aynam vardı kullanmadığım. Onu da dedim ki buraya yerleştireyim. Ve böylelikle siyahla beyaz ve doğal ahşapla birlikte çok güzel bir kombin oluşturduğumu düşünüyorum. Genelde yatak odalarında sakin ve dingin bir tasarım kullanılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü orası sizin uyku alanınız. Benim yatak odamda da siyah, beyaz ve doğal ahşabın yer aldığı tatlı, huzurlu bir alan oluşturdum. Bu kadar beyazlıktan sonra evin içinde bir köşede renk kullanmak istedim. Buraya da Marrakeş Odası ismini verdim. Yani seçtiğim boyanın ismi Marsilya Kiremiti ama benim aradığım renkti. Bu yeşille, işte somonla uyabilecek en güzel renklerden birisi. İnsanlar çok şaşırdı bu arada renkli bir oda yapmama. Ama dedim ki bu evin içinde herhangi bir noktasında kesinlikle renkli bir alan olması gerekiyordu ve burayı oluşturdum. Burası da aslında misafir odası. Onlara da böyle bir chill out adı altında bir mekan sağlamış oldum. İşte sedirler, kilimler, biraz otantik, biraz etnik bir havası var. O beyazın içinde bu ürünler çok daha fazla kendini belli etti. Son zamanlarda çok favori olan tek renk duvar kağıdı uygulamasına gittim. Orada da Pinterest'ten bulduğum Marrakeş kemerlerini çizgi haline getirdim ve skeç halinde bastırdım. Onu da karşı duvara hiç evin içinde olmayan mavi rengi kullandım. Renkli sevenler için de alternatifli bir çözüm oldu. Ve Bodrum evini bu giriş kısmıyla bitirmiş oldum. Hiç aklımda yoktu ve bu sene 20 gün içerisinde burasını bitirdim. Dedim ki artık Bodrum evinde yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. O yüzden ben de şunu düşündüm. Aslında bütün YouTube maceranın başı buradan başlıyor. Dedim ki ben bu evi bitirdiysem yapacak bir şey kalmadı. Ben de sizlerin evine geleyim istedim.